Ürdün'den hepinize merhaba. 1845'te ünlü İngiliz şair John William Burgon, tarihin yarısı kadar yaşlı gül kırmızısı şehir demiş. Birazdan birlikte gezeceğimiz dünyanın 7 harikasından biri olan Petra için. Kızıl çöllerin diyarı, ebedi, sessiz, güzel ve ıssız. Ürdün burası. Bu hafta sizleri Orta Doğu'nun orta yerine, tarihin eski ve gizemli topraklarının ülkesine götürüyoruz. Anlatacak çok şey var. Ammanıyla, göllerin en tuzlusu, en ölüsü, deniz seviyesinin bile altındaki Lut'uyla, hala karanlık sırlarıyla dolu Petra'sıyla, Kızıl Gezegen, Vadi Romu'yla ve Kızıldeniz kıyısındaki Akabe'siyle bir başka yolculuğa çıkacağız. Neyle mi? Sorulur mu hiç? Çöl denince uçan halı akla gelmez mi hiç? Şimdi sıkı tutunun oturduğunuz koltuğa, alacağız çöl rüzgarlarını arkamıza, bineceğiz uçan halımıza, fısıldayacağız o sihirli sözleri tılsımlı kulaklarınıza ve başlayacağız programımıza. Ürdün'ün başkenti Amman'dayız. Eski ve yeninin bir arada olduğu bir şehir Amman. Çöl toprakları ile verimli Ürdün Vadisi arasında yer alıyor. Üstelik tarihi 7000 yıl öncesine uzanan şehir İstanbul gibi 7 tepe üzerine kurulu. Taşın başrolde olduğu, gözünüzün yeşili aradığı bir kent burası. Bir yanda modern binalar, oteller, şık restoranlar, sanat galerileri, alışveriş merkezleri ve butikler, öte yanda geleneksel kahvehaneler ve küçük esnaf dükkanları. Batı Amman, modern yapılaşması ve mekanlarıyla şehrin batıya dönük yüzü ve daha zengin kesime ev sahipliği yapıyor. Doğu Amman ise tarihi binaları, otantik dokusu, mütevazı mekanları ve farklı sosyoekonomik yapısı ile şehrin diğer yüzünün tam zıttı. Şehre uzaktan baktığınızda kübist mimariyle kibrit kutularını andıran kum taşı cepheli binaları rahatlıkla ayırıyorsunuz. Bizdeki Eminönü Sirkeci hattını anımsatan çarşıların olduğu tarihi sokaklarda kentin bu diğer yüzünün ispatı. Amman merkezde Mahmut Paşa ve Tahtakale semtlerini hatırlatan manzaralar var. Baharat dükkanları, Ürdün işi kilimler, geleneksel ürünler satan mağazalar, yerel tatlı satan yerler görüyorsunuz. Eğer benim gibi bir tatlı delisiyseniz kendinizden geçmeniz işten bile değil. Şehri tamamen görmek için kale en ideal yer. Bu tepe eski adlarından biri Philadelphia olan Amman'ı oluşturan 7 tepeden biri. Çanak çömlek buluntularından burada cilalı taş devrinden beri yerleşim olduğu tahmin ediliyor. Emeviler Avrupa'ya İspanya ve Portekiz'in fethiyle bugün gotik denen sivri uçlu mimariyi götürmüşler. Emeviler döneminden kalan bir saray, bir Bizans kilisesi ve Herkül Tapınağı'na ait kalıntıların bulunduğu bu tepeyle süslenmiş Amman. Eteklerinde ise Roma dönemine ait 1800 yıllık ve 6000 kişilik bir antik tiyatro var.
Çeşitli dönemlerde bu bölgede yaşayan farklı halklar ve kültürlerin etkisiyle zamanla gözden düşmüş kale. 1878 yılına kadar çoğu zaman Bedevilerin ve mevsimlik çiftçilerin kullandığı terk edilmiş bir kalıntı yığını haline gelmiş. Buna rağmen Amman Kalesi dünyanın yaşanılan en eski yerleri arasında sayılıyor. Amman'da keşfedebileceğiniz bir sürü bölge ve sokak var. Bunlardan biri olan Gökkuşağı Sokağı'nı yani Rainbow Street'i ziyaret edebilirsiniz. Burada uğrayabileceğiniz çok yer var. Bahçelerinde asırlık ağaçların yer aldığı, begonvillerin coştuğu restoranlara gidebilirsiniz. Sufra, kolonyal mimariyi Arap esintileriyle birleştiren eski güzel bir villada yer alıyor. Gökkuşağı Sokağı'nda sadece kafe ve restoranlar yok tabii. Ölüdeniz'in şifalı çamurundan yapılan kozmetik ve bakım ürünlerini bulabileceğiniz dükkanlar ve kitapçılar da var. Bu arada falafel yemeye bu sokaktaki Al-Quds'a gelen Kral Abdullah'ın babaannesinin Türk olduğunu ve babası Kral Hüseyin'in çok iyi Türkçe konuştuğunu biliyor muydunuz? Gökkuşağı Sokağı'ndan ayrılıp yan sokaklarda yürürken Galata ve Karaköy gibi yıllarca unutulan ama yeni açılan mekanlarla tekrar hayat bulan Webde'nin tadını çıkartın. Özellikle şehrin sanatla buluşan yüzüne şahitlik edeceksiniz. Birçok küçük galeri var. Semtte çatı katı restoranları da bulunuyor. Walt Jordan Center'dan vadi manzarasını izlemek harika. Kentulup'ta da manzara güzel. Tüm gün gezip dolaştık. Hadi iyi bir akşam yemeği yiyelim dediğinizde muhteşem bahçesi ve harika Lübnan lezzetleriyle adresiniz Fahreddin olmalı. Burası Amman'daki Levanten ve Lübnan mutfağını temsil eden ve lezzetlerini kolay kolay unutamayacağınız bir mekan. Eski bir başbakanın evinden dönüştürülmüş. Amman'da kafelerin bulunduğu Derrubar'a da uğrayabilirsiniz. Meşhur sanatçımız Fahrennisa Zeyd'in eşi Prens Zeyd ile bir dönem yaşadığı evin güzel ve nostaljik atmosferinde bulunan Tanuri'nde Arap sanatçıların eserleri eşliğinde birbirinden leziz yemekleri tadabilirsiniz. Ürdün'de yaşayan Türk vatandaşları da var. Gelin onlardan biriyle Ürdün ile ilgili sohbet edelim. Esra Hanım, öncelikle sizi tebrik etmek istiyorum. Şu anda Orta Doğu'da çok önemli bir otelde bir genel müdürsünüz. Nasıl bir duygu bu? Çok güzel bir şey. Zaten 10 yıldır yurt dışındayım. Orta Doğu ülkelerinde önce Dubai'de, daha sonra Doha'da çalıştım. Sonra bir ara Yunanistan'a gittim ve oradan buraya geldim. Orta Doğu kültürüne zaten aşinayım. Çok farklı milletlerden insanlarla çalıştım ama Orta Doğu'nun tadı bir başka. Çünkü Orta Doğu insanı aslında bizim kültürümüze çok yakın. Kültür olarak da zaten iç içe geçmiş iki kültür birbirine. İki ülke arasında çok büyük, çok yakın bir dostluk var. Dolayısıyla benim için çok büyük bir avantaj oluyor. Çünkü onlar Türkleri çok seviyorlar. Peki Amman'a gelenler neler yapmalı? Ürdün'e gelmek için çok sebep var. 2 saatin altında uçuş süresi var ve birçok tarifeli uçak var aslında ve vize gerekmiyor. Çok kolayca bu hafta sonu hadi bir yere gidelim, böyle çok değişik bir şey yaşayalım dediğinizde çok rahatlıkla gelinebilecek bir yer. Zaten Türk olduğunu duyduklarında havalimanında bile size pasaport görevlileri hoş geldiniz diye Türkçe konuşmaya başlıyorlar. Çünkü çok seviyorlar Türkleri. Başkent Amman'a geldiklerinde biraz nefeslenip bir gece kalıp ertesi gün kenti gezip Antik Roma Tiyatrosu'nu, Sitadeli, ondan sonra da öğleden sonra Doğu'nun Pompei'si denilen Cerrah'ı gezebilirler. Dünya üzerindeki 10 önemli ve bozulmadan korunmuş Roma kentinden birisi. Yolu Ürdün'e düşenler Amman dışında nerelere gitsinler?
Önce isterlerse direkt Petra'ya gidip dünyanın 7 harikasından biri olan Petra'yı gezebilirler. Petra için esasında bir tüm gün ayırmak lazım. Daha sonra Vadi Rom'a gitmelerini öneririm. Vadi Rom bu ülkenin gerçekten en büyük sürprizi diyebilirim size. Hiç çöl bu kadar sevilir mi? Hiç çöle aşık olur mu bu kadar derdim. Bir deniz insanı ve bir İstanbullu olarak. Ama gerçekten çöl epik bir yer. Daha sonrasında Akaba'ya mutlaka gitsinler. Çünkü çok yakın, 45 dakika mesafede. Aynı zamanda bir tekne turu yaparak muhakkak dalış yapmalarını öneririm. Çünkü gerçekten denizaltı inanılmaz zenginlikler sunuyor. Ve dönüş yolunda mutlaka bu yorgunluğu Ölüdeniz'e giderek Lut Gölü'nde dünyanın en alçak noktasında, denizin 400 metre altında en tuzlu sulara girerek atmalarını öneririm. İçindeki 30-35 tane mineralle aslında ölü deseler de insan sağlığına çok iyi gelen bir şey. Gençliğimi ona borçluyum diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum size. Teşekkürler, çok mersi. Ürdün'de öyle bir göl var ki yeryüzünün en alçakta yer alan gölü bu. Adı Ölüdeniz, namı diğer Lut Gölü. Ölüdeniz deniyor çünkü %30'lardaki tuz oranı nedeniyle birkaç organizma dışında hiçbir canlı yaşayamıyor. Hatırlıyor musunuz? Hani elinde gazetesiyle sırt üstü yatan bir adamın o meşhur fotoğrafı vardı. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Çünkü bu gölde batmak mümkün değil. 1000 km² civarında bir alanı kaplayan göl deniz seviyesinin yaklaşık 400 metre altında. 900 metrelik rakımdaki Amman'dan 45 dakikada göle geliyorsunuz. Ama her 150 metre aşağı indiğinizde hava 1 derece ısınıyor. Başkentle göl arasında neredeyse 10 derece ısı farkı var. Çamurları şifa kabul edilen göl pek çok turistin gözde mekanı. Öyle bir pazarlıyorlar ki bu gölü, suları ve çamurları her derde deva diye ölüyü diriltir sanırsınız. Ölüdeniz'in hem suyunun hem çamurunun içerdiği mineraller ile çeşitli hastalıklara iyi geldiği düşünülüyor. Başta da cilt hastalıkları ve romatizma. O yüzden burada çamur banyosu yapan pek çok kişi göreceksiniz. Tavsiye edilen önce 20 dakika kadar suda kalmak. Zaten fazla efor sarf etmeden yüzeceğiniz için çok yorulmayacaksınız. Sonra tamamen çamura bulanıp kuruyana kadar bekleyin. Ardından tekrar denize girip çamurdan arının ve 20 dakika kadar daha denizde kalın. Kendinizi en az 10 yaş gençleşmiş hissedeceksiniz. Zaten Ceraş antik kentini anlattığım bir sonraki bölümde beni tanıyamayacak ve programı kardeşimin sunduğunu zannedeceksiniz. Amman'a yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alan Ceraş çok görkemli bir Roma şehri. Geçmişin ihtişamını koruyarak günümüze dek ulaşan en önemli örnekler arasında. Şehre dev Hadrian kemerinden geçerek giriyorsunuz. Önce bir hipodrom karşılıyor sizi. Hippo at demek. Burada at yarışlarının dışında gladyatör müsabakaları da yapılıyormuş. Sonrasında görkemli bir kapıdan şehrin merkezine adım atıyorsunuz. Sizi sıra dışı bir mimariye sahip Oval Plaza karşılıyor. Yani Oval Meydan. Hemen soldaki tepede dev bir Zeus tapınağı görüyorsunuz. Buradan şehrin harika bir manzarası var. Tapınağın önündeki tiyatro çok iyi durumda. 3500 kişi burada gösterileri seyredebiliyormuş. Bir Roma şehrinin yaklaşık nüfusunu hesaplamak için tiyatronun kapasitesini 10 ile çarpıyorsunuz. Bu da bize Ceraş'ın nüfusunun yaklaşık 35.000 kişi olduğunu gösteriyor.
Oval Plaza'nın devamında ise Cardo isimli sütunlarla bezenmiş geçmişte dükkanların olduğu ana cadde var. Döneminin çok gelişmiş ticaret şehirlerinden biri olan Ceraş, yaklaşık 2100 yıl önce Roma egemenliğine girmiş. En büyük 10 Roma şehrinden biri olmuş. 2. ve 3. yüzyıllarda en görkemli dönemini yaşamış. Milattan sonra 749'da büyük bir deprem sonucu çoğu bölümü yıkılmış olsa da Ceraş hala en iyi korunmuş Roma şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kalıntıları yüzlerce yıldır toprağa gömülü kalmış o deprem sonrasında. 16. yüzyılın başlarında Osmanlı yönetimiyle yeniden ortaya çıkmış. 1806'da Alman Jasper Zetzen tarafından keşfedilerek gün yüzüne çıkarılmaya başlanmış. Ceraş günümüzde Petra'dan sonra Ürdün'ün en büyük ikinci turizm merkezi konumunda. Şimdi sizi Tac Mahal, Çin Seddi ve Machu Picchu gibi dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Petra'ya götüreceğim. Ama ufak bir hatırlatma. Daha önceki bölümlerimizi YouTube ya da ntv.com.tr'ye ayrıcalıklı rotalar yazarak seyredebilirsiniz. Şimdi de size dünyanın 7 harikasından biri olan Petra'yı anlatacağım. Petra öyle büyük ki hala çözülemeyen gizleri var gibi geliyor. Öyle müthiş bir kent çıkıyor ki karşınıza, çarpılmamak mümkün değil. Ve öyle bir deneyim yaşatıyor ki unutulması adeta imkansız. Gençliğimden kalma izleri var Petra'nın. Indiana Jones hayranlığım sayesinde aklımda beliren ilk şey Harrison Ford ve Sean Connery'nin oynadığı Indiana Jones, Kutsal Hazine Avcıları filmi oldu. Hatırladınız mı Petra'nın dar yollarını, gizemini, ihtişamını? Petra'daki en etkileyici yapı El Hazne, yani hazine. Yıllar süren bir kaya, oyma ve işleme sürecinin sonunda ortaya çıkmış. Bir anıt mezar olduğu düşünülüyor. Yüksekliği 40 metre civarında. Üzerinde mitolojiden tanrı ve tanrıçalar betimlenmiş. Daracık ve çok görkemli bir kanyondan 1,5 kilometreye yakın bir mesafe yürüyerek varıyorsunuz. Yolda karşınıza cim blokları, dikili taş şeklindeki anıt mezar, rölyefler, kayaya oyulmuş kervanlar ve su kanalları çıkıyor. Sadece hazineye ulaşıp dönmek 2 saatlik bir yolculuk demek. Petra'nın girişindeki müze de çok etkileyici. İçinde çok güzel heykel ve frizler var. Heykellerin bir kısmı Anadolu'da yapılmış. Müzede Osmanlı'nın bu topraklardaki 400 yıllık hikayesi de aydınlatılıyor. Petra'ya giriş $70. Pahalı gibi gelebilir ama yaptıkları şey doğru. Bence bravo Ürdünlülere, çünkü turizmden para kazanmayı iyi biliyorlar. Dünyanın yeni 7 harikasından biri kabul ediliyor Nebatilerden kalma Petra. Aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde. Yemen veya Umman civarından geldikleri düşünülen Nebatilerin kayaları oyarak oluşturduğu ve tarihi M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanan bir antik kent Petra. Nebatiler ticaretle zenginleşen, dönemleri için çok güçlü bir uygarlıkmış. Şehirlerinde bu güce yakışır bir ihtişamla kurmuşlar. Ama bu müthiş kentin tarihi Roma işgaliyle yön değiştirmiş. Nebatiler gücünü kaybedip önce Emevilerin, sonra Abbasilerin egemenliğine girmiş. Milattan sonra 4. yüzyılda gözden düşen Petra
bir de şiddetli depremlerin yaşandığı bir yer olunca kelimenin tam anlamıyla unutulmaya terk edilmiş. Kaderinin yeniden yazıldığı ve tekrar dünyanın gözdesi olduğu tarih 1812. Kenti tesadüfen bulan gezgin Johann Burckhardt yıllar yılı duyduğu keşfedilmemiş kayıp bir kent var söyleminin peşine düşmüş ve muradına da ermiş. O zamana dek Petra'yı bilenler sadece göçebe Araplarmış. Ama İsviçre asıllı kaşif keşfedince dünyada yeni bir harikaya kavuşmuş. Petra'ya Rose City yani gül şehri deniyor. Etrafta gül falan olduğundan değil, bölgedeki kayalarda yüksek miktarda demir oksit bulunduğu ve güneş ışınlarının etkisiyle pembenin, kırmızının birçok tonunu yansıttığı için bu ismi almış. Kent bir kanyonun ortasında. Etrafınızda taşın en büyüleyici hallerini görüyorsunuz. Kaya bloklarının muhteşem bir işçilikle tapınağa, tiyatroya, mezara dönüşümü var. Zaten Petra Yunanca taş, kaya anlamlarına geliyor. Bu arada hakkıyla gezmenin yanı sıra Petra'da gece keyfi yaşamanızı da öneririm. Çünkü belli günlerde geceleri mumlarla aydınlatılan antik kentin binbir gece masallarını aratmayan bir görüntüsü var. Petra'dan Vadi Rom'a giderken yolunuzun üzerinde Hicaz Demiryolu'nun duraklarından birini göreceksiniz. 2. Abdülhamit tarafından 1900-1908 yıllarında Şam ile Medine arasında inşa ettirilmiş. İstanbul'dan başlayan demiryolu hem bugünkü adı Suudi Arabistan olan Hicaz'a gitmek hem de Osmanlı vilayetlerini birbirine bağlamak için düşünülmüş. Bu bölgelere taşınacak askerlerin ulaşımının kolaylaşması da amaçlanmış, hacıların daha güvenli bir şekilde hacca gidip gelmesi de. Demiryolu inşaatında 2666 kagir köprü, 7 demir köprü, 9 tünel, 96 istasyon, 7 gölet, 37 su deposu ve 2 hastane yapılmış. Kutsal topraklara ulaşımı güçlendirmesi hedeflenen 1320 kilometre uzunluğundaki Hicaz Demiryolu'nun yapımından sonra pek çok sıkıntı yaşanmış. Özellikle soygunculukla ve hacı kafilelerini yağmalamakla geçinen bazı Arap kabileleri bu sefer demiryolunu hedef almış. Bölgedeki halk ise tren raylarını söküp kendi işlerinde kullanmaya çalışmış. Maalesef demiryolu asıl hedefteki ulaşım noktası olan Mekke'ye kadar uzatılamamış. Gelin şimdi sizi çok sıra dışı bir yere götürelim ve başka bir gezegen hissi veren Mars'a benzeyen bir coğrafyayı birlikte keşfedelim. Hiç insan kuma hayran olur mu? Olur. Petra'ya 1,5 saat mesafedeki Vadi Rom'u yani Rom Vadisi'ni en kısa haliyle böyle özetleyebilirim size. Sanki bambaşka bir gezegendeymiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Oscar'lı Ridley Scott, Marslı filmini çekmek için bu Rom Vadisi'ni boşuna seçmemiş. Ürdün'ün muhteşem çöl manzarasına sahip bu yer, ilginç kayalıkların muazzam derinliklere sahip görüntüsüyle insana adeta sonsuzluk duygusunu yaşatıyor. 720 kilometrekarelik bölümü koruma altında olan Vadi Rom'da bolca demir oksit barındırdığı için farklı bir renge sahip kumlar, tepeler ve kayalıklar var. Göz alabildiğine kızıllığa bir de gün doğumu ve gün batımını eklerseniz hafızanızdan çıkması mümkün değil.
Sabah 5 gibi kalkmayı göze alırsanız tüm çölü kızıla boyayan bir gün doğumunu izleyebilir. Ardından bir jipin üzerinde vadinin değişik köşelerinde ve kanyonlarında dolaşabilirsiniz. Burası Arabistanlı Lawrence filminden de hatırlayacağınız gibi ünlü İngiliz casusun Osmanlı'nın Orta Doğu'daki egemenliğini bitirmek için çalıştığı bölge. Bu arada vadinin farklı yerlerinde duvar yazıları ve resimleri de göreceksiniz. Bu resimlerin bazıları develeriyle buradan Petra'ya giden Nebatilere ait. Bazıları kadın ve erkek figürlerini betimliyor. Geceyi bir bedevi kampında geçirerek farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bu kampların bir kısmı ise Marslı filmindeki yerleşimleri hatırlatıyor. Adeta bir balonun içinde uyuyorsunuz. Geceleri gökyüzü yıldızlarla dolu. Hatta bazı gecelerde Samanyolu'nu bile izleyebilirsiniz. Sabah gün doğumunun ardından çöl turları yapılıyor. Kanyonlara giriliyor, değişik uygarlıkların geride bıraktığı duvar resimlerine bakılıyor. Bana göre Vadi Rum'da güneş yükselirken ya da alçalırken tepelerden birine çıkıp doğanın her gün tekrarladığı mucizenin en büyüleyici haline tanıklık etmek kesinlikle yaşanması gereken bir deneyim. Serdar, Vadi Rum deyince akla gelen ilk isim Arabistanlı Lawrence. Peki kim bu Arabistanlı Lawrence? Neler yapmış Osmanlı'ya? Aslında Arabistanlı değil, Lawrence da değil. Çünkü adını kendisi değiştiriyor. Ailevi sebeplerden dolayı babasıyla müthiş gerginlikler yaşıyor. Askere gidiyor. Asker olduğu dönemlerde 1910 yılında Anadolu'ya gönderiliyor. Arkeolojik kazılar yapması için. Zeugma'ya geliyor. Malum o dönemlerde zaten casusluk yapmak için mükemmel zamanlardır arkeologlarla birlikte olmak. Uzun zaman Anadolu kültürü, Osmanlı kültürü, Arap kültürü hakkında bilgi sahibi olduktan sonra tekrar ülkesine dönüyor. Oxford'da doktora yapıyor. Oxford o zaman casus üretim merkezi. Ve Oxford eğitiminden sonra Birinci Dünya Savaşı başlıyor. 1914-1918 yıllarında Osmanlı zaten savaşa katılmış durumda. Bir miktar aklı karışmış durumda. Orta Doğu son derece önemli bir yer. Zaten imparatorluk ya da kraliyetlikler içinde çok değerli. Eğer önemli bir ülke haline gelmek istiyorsanız, devlet ya da imparatorluk haline gelmek istiyorsanız Orta Doğu üzerinde söz hakkı olmanız lazım. O dönem büyük bir barış ve sükun içerisinde Osmanlı yönetiyor Arap ülkelerinde. İslami birlik çerçevesinde. Fakat 1916 yılında Lawrence'ı Birinci Dünya Savaşı'nın ortasında Mısır'a gönderiyorlar istihbarat görevi ile ilgili. Lawrence bu arada kendisi Arap dünyasına yakınlaşmaya başlıyor. Zaten çok güçlü bir hatip, sarışın, yakışıklı, hoş bir adam ve karizmatik. Aynı zamanda çok da güzel hitabeti var. Faysal'la tanışıyor, Faysal'la arkadaş oluyor ve kavmi birliğin İslami birlikten daha önemli olduğunu söyleyip Osmanlılara karşı kışkırtıyor. Ve akıllı da davranıyor. Hatta gerilla savaşlarına bizzat kendisi de katılıyor. Akabe'nin alınmasında bizzat kendisi savaşçı rolü oynuyor. Hicaz Demiryolu var. Hem askerlerin sevkiyatı için hem haca gidenler için huzurlu seyahat edebilsinler diye hem ticaret için Osmanlı'nın yaptığı uzun bir demiryolu. Bu demiryolunu sürekli sabote ettirterek Osmanlı'nın başka amaçlarla askerlerini kullanmasına izin vermeksizin zayıf düşmesini sağlıyor. Ve gerçekten de savaşlarda Osmanlı yenik düşüyor. Çünkü İngilizler çok büyük silah desteği yapıyorlar. Tekrar kendi ülkesine dönüyor. İngilizlere kalıyor bu bölge. Osmanlı geri çekilmek zorunda kalıyor. Pek çok başka işlerle de uğraşıyor ama başarılı olamıyor. Maalesef ki Osmanlı'yı zayıf düşürerek Arap ülkelerinden geri çekilmek zorunda bırakan, oralar için kahraman, bizler için bir casus olarak tarihe adını yazılıyor. Genç bir yaşta da hayatını kaybediyor.
Programımızın sonunda sizi Amman'dan yaklaşık 335 kilometre uzaklıktaki Akabe'ye getirdik. Ürdün'ün sadece 26 kilometre sahili var. Kızıldeniz'in kumsalı ve benzersiz mercan resifleriyle ünlü şehri Akabe, ülkenin denize açılan tek kapısı. İsrail sınırındaki şehir, Mısır'daki Sina Çölü ve Suudi Arabistan'a da komşu. Hemen karşıda İsrail'e ait Eylat'ı görüyorsunuz. Onun devamı ise Mısır. İstanbul'dan direkt uçuşlarla gelebileceğiniz Akabe'de neler yapabilirsiniz? Gelin onun ipuçlarını vereyim biraz da. Akabe'nin masmavi denizinde tabanı camdan teknelerle eşsiz mercan ve balık türlerini seyredebilir. Hatta bu balıkları yakından görmek için denizin derinliklerine dalış yapabilirsiniz. Akabe'nin sualtı dünyası çoğu egzotik adadan daha iyi. Gördüklerinize inanamayacaksınız. Dalmaya vaktiniz yoksa şehirde değişik deniz canlılarını görebileceğiniz bir de akvaryum var. Ürdün'de Amman ve Ölüdeniz'i ziyaret etmeyecekseniz Akabe'den 1 saatte Vadi Roma, 2 saatte Petra'ya gidebilirsiniz. Akabe'den 2 saat uzaklıktaki Mısır'ın ünlü tatil merkezi Şarm El Şeyh'e devam edip oradan da direkt uçuşla Türkiye'ye dönebilirsiniz. Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları arasında ulaşım yolu olarak da kullanılan Akabe hem deniz hem de kara üzerinden bir kavşak niteliğinde. Başka bir özelliğiyle de turistlerin cazibe merkezi olmayı bilmiş şehir. Özel serbest ekonomik bölgesiyle vergi ve gümrük ödemeden alışveriş imkanı sunuyor ziyaretçilerine. Ne doğuya yar olmuş ne batıya. 400 yıl Osmanlı'nın olsa da kalmış Orta Doğu'nun ortasında bir başına. Doğalgazı, petrolü olmasa da çölün ortasındaki bir çöl gülü gibi mağrur durmaya çalışsa da kızıl kırmızı gökyüzüyle, bakır alı topraklarıyla, binlerce yıllık tarihiyle, çok özel konumuyla dünyanın gözdesi olmayı başarmış topraklara yolculuk yaptık. Uçan halımız olmasa da verdik sırtımızı çöl rüzgarlarına, geldik bu diyarlara. Haftaya bambaşka bir dünyada buluşana kadar hoşça kalın.